Güç Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir misafir menüsü hazırlayacağız. 5 çaylarında ikram edebileceğiniz, birbirinden lezzetli tarifin bir arada olduğu nefis bir menü hazırladım. Tariflere geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak kanalımın gelişip büyümesine destek olursanız çok sevinirim. İlk tarifimiz olan nohut salatasının yapımıyla tarife başlayalım. 2 su bardağı nohutu bir gece önceden bol suyla ıslayalım. Ertesi gün nohutları haşlayalım. Tavaya sıvı yağ ekledikten sonra bir tatlı kaşığı kadar salça ekledim. Ama bu yeterli gelmediği için daha sonra bir tatlı kaşığı daha ilave ettim. Salçayı sıvı yağda güzelce kavurduktan sonra haşladığımız nohutları ilave edelim. Nohutların üzerine tuzunu ilave edip salçayla birlikte kavurmaya devam edelim. Az önce de belirttiğim gibi salça miktarı az geldiği için bir tatlı kaşığı daha ilave ettim. Nohutun üzerine baharatları da ilave edip tekrar karıştırıp kavurmaya devam edelim. Birkaç dakika baharatlarla birlikte pişirdikten sonra ocağı kapatıp soğumaya bırakalım. Soğuyan nohutların üzerine közlenmiş kapya biber, kornişon turşu, mısır, taze soğan, maydanoz ve dereotuyu ekleyelim. Tarifimizi biraz daha lezzetlendirmek için limon suyu, nar ekşisi, çok az da sıvı yağ ilave ettim. Közlenmiş kapya biber biraz az olduğu için bir paket daha ilave ettim. Yazın közleyip buzluğa kaldırdığım kapya biberleri kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler taze taze közleyerek de kullanabilirsiniz. Tüm malzemelerimiz güzelce karıştıktan sonra servis edeceğimiz tabağa alabiliriz. Lezzeti çok güzel olan doyurucu bir tarif arıyorsanız tam size göre. Sıradaki tarifimiz karamelli tart tarifi. Sofranın gözde tariflerinden biriydi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Karamel severlerin bayılacağı bir tarif. Tarife tart hamurunu yaparak başlayalım. Karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta ve bir çimdik tuz ekleyelim. Yavaş ve kontrollü bir şekilde un ilave edelim. Karışıma 2 yemek kaşığı kadar da pudra şekeri ilave ettim. Yumuşak, ele yapışmayan kıvamlı hamur elde edene kadar un ilave edebilirsiniz. Bütün hamuru videoda gördüğünüz gibi tart hamuruna yerleştirelim. Hamurun tabanının kabarmaması için çatalla minik minik delikler oluşturalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirelim. Tart hamurumuz pişerken biz de kremasını hazırlayalım. Geniş tavanlı bir tavaya şekeri her yerine eşit olacak şekilde yayalım. Kısık ateşte ara ara yerini değiştirerek hiç karıştırmadan şekerin eriyip karamelize olmasını bekleyelim. Şeker erirken biz de kremanın diğer malzemelerini hazırlayalım. Karıştırma kabına süt, nişasta ve yumurtayı ekleyip karıştıralım. Tüm şeker eridikten sonra bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyip karıştıralım. Tereyağı eridikten sonra bir paket kremayı ekleyip karıştıralım. Krema da karamelle tamamen karıştıktan sonra hazırladığımız karışımı tekrar karıştırarak karamelin üzerine ilave edelim. İlk başta koyulaşmalar olabilir. Hiç endişeniz olmasın. Krema kıvam alıp koyulaştıkça içindeki şeker eriyip pürüzsüz bir kıvam alacak. Pişip soğuyan tart hamuruna hazırladığımız kremayı sıcak sıcak dökelim. Spatula yardımıyla kremanın üzerine güzelce düzeltelim.
Kenarlarına ben file şeklinde doğranmış fındıkları kullanmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine streç film ile örterek bir gece buzdolabında beklettim. Ertesi gün üzerine orta kısmında kalan boşluğa beyaz çikolatayla süslemeyi tercih ettim. Lezzeti gerçekten çok güzel bir tarif. Karamel seviyorsanız bu tatlıya bayılacaksınız. Sıradaki tarifimiz tel tel ayrılan yumuşacık haşhaşlı çörek tarifi. Karıştırma kabına 1 paket yaş maya, 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve toz şekeri ekleyip karıştıralım. Maya eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. Karışıma sıvı yağ ve yumurta akını da ilave edelim. Tüm malzemeler karıştıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave edebiliriz. Hamuru elimizle yoğurmaya başlayacağımız zaman unla birlikte tuzunu da ilave edip yumuşak kıvamlı, hafif ele yapışan kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu kıvama ulaşana kadar un ilave edebilirsiniz. Tezgah üzerine biraz un serpip hamuru son kez toparlıyorum. Hamurun çok güzel yoğrulması gerekiyor. Bu aşamaya özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra karıştırma kabına tekrar alalım. Bardağın dibinde kalan yağı her zaman üzerine döküyorum. Bu sayede üzerine serdiğimiz streç film ya da kapağa yapışmalar çok az oluyor. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel mayalandı. Hamuru daha fazla bekletmeden hemen haşhaşlı karışımını hazırlayalım. Karıştırma kabında haşhaş ve erittiğimiz tereyağı karıştıralım. Hamurun havasını alıp tezgah üzerinde toparlayalım. Bütün hamuru tek seferde merdane ile açabildiğimiz kadar açalım. Açtığımız hamurun üzerine hazırladığımız haşhaşlı karışımı ekleyelim. Her yerine güzelce yayalım. Bu tarife en yakışan lezzetlerden biri de ceviz. Bol bol ceviz ekleyelim. Videoda gördüğünüz gibi hamuru 4 eşit parçaya ayıralım. Ayırdığımız parçaları üst üste dizelim. Tekrar hamuru merdane yardımıyla açalım. Sayfamda görmek istediğiniz tarifler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizler için hazırlamaya çalışırım. Tüm tariflerin malzeme listesini ve bana ulaşabileceğiniz diğer sosyal medya hesaplarımı açıklamalar kısmına ekliyorum. Kasenin içinde kalan son haşhaşı da ekleyip üzerine yayalım. Son kez üzerine bol bol ceviz ilave edelim. Açtığımız hamuru 1-2 santim genişlikte şeritler ayıralım.
Ayırdığımız şeritlerin iki ucunu birleştirip videoda gördüğünüz gibi rulo şeklinde döndürelim. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine bütün hamurlara şekil vererek yerleştirelim. En az 10 dakika kadar tepsi mayası yapmayı ihmal etmeyelim. Üzerine sürmek için ayırdığımız yumurta sarısının içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar da süt ilave edip bu şekilde sürelim. Süt üzerinin daha yumuşak olmasını sağlayacak. Aynı zamanda çok da güzel kızaracak. Çöreğimizi fırına göndermeden önce son olarak üzerine bol bol susam ekledim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirelim. Misafirlerim gelmeye yakın, artık servis aşamasına geçiyorum. Tepsiyi gördüğünüz gibi 4 eşit parçaya ayırıp bir sırasını servis tabağına ekliyorum. Tel tel ayrılan çok güzel yumuşacık bir çörek oldu. Lezzeti gerçekten çok güzel, yapılışı da oldukça kolay. Gözünüzü gerçekten korkutmasın. Sıradaki tarifimiz masadaki herkes tarafından en beğenilen tarif oldu. Karamelize soğanlı patates salatası tarifi. Tarife öncelikle soğanları karamelize ederek başlayalım. Uygun bir tavaya sıvı yağ ekleyip soğanları ilave edelim. Üzerine az miktarda tuz ilave edip kısık ateşte yavaş yavaş sürekli karıştırarak pişirelim. Soğanların rengi hafif hafif dönmeye başladıkça minik minik 1-2 yemek kaşığı kadar su ilave edelim. Suyunu çektikçe istediğimiz rengi elde edene kadar su ilave edebilirsiniz. Küçük küçük doğradığımız kapya biberleri de yine aynı şekilde yağda soteleyelim. Yine aynı şekilde rendelediğimiz havuçları da yağda soteleyelim. Sebzelerimizi pişirirken aynı aşamada patatesimizi de kızartalım. Ben yağda kızartmayı tercih ettim. Dilerseniz fırında da kızartabilirsiniz. Tüm malzemelerimiz pişip soğuduktan sonra birleştirme aşamasına geçebiliriz. Karıştırma kabına bol bol yoğurdumuzu ekleyelim. 2 diş sarımsağı da tuzla ezip yoğurdun üzerine ilave edelim. 2 yemek kaşığı kadar da mayonez ilave edip karıştıralım. Küp küp doğrayıp kızarttığımız patatesleri, karamelize ettiğimiz soğanları, kapya biberi, havucu, kornişon turşuyu, maydanoz, dereotu, limon suyunu ve baharatları ilave edip karıştıralım. Lezzeti şahane olan bir tarif. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla görüyordum. Bu sefer ben de denemek istedim ve gerçekten bayıldım. Ne kadar övülüyse hepsini hak ediyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sıradaki tarifimiz vişneli, kakaolu, çikolatalı borcam tatlısı. Tarife öncelikle kremayı hazırlayarak başlayalım. Uygun bir tencereye süt ilave edip üzerine şeker, un, nişasta ve kakaoyu ekleyelim. Tüm malzemeler güzelce karıştıktan sonra karışımı ocağa alıp orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alıp kaynayana kadar pişirelim. Krema göz göz olup kaynadıktan sonra tereyağını, çikolatayı ve vanilini ekleyip tüm malzemeler güzelce eriyip karışana kadar karıştıralım. Üzerine değecek şekilde streç filmle örterek soğutalım. Krema oda sıcaklığına geldikten sonra mikserle çırpıp sıkma torbasına alalım.
Sıkma torbasını ekledikten sonra yaklaşık en az 3-4 saat kadar bu şekilde buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Kremamız buzdolabında soğurken biz de kekimizi hazırlayalım. Karıştırma kabına yumurta ve şekeri ekleyip mikserle köpük köpük olana kadar çırpalım. Sıvı yağ ve sütü ilave edip tekrar karıştıralım. Kuru malzemeleri eleyerek ilave edelim. Hangi şehirden beni izliyorsunuz ya da farklı ülkelerden beni takip edenler varsa yorumlarda nereden izlediğini yazarsanız çok sevinirim. Hazırladığımız kek harcını yağladığımız dikdörtgen büyük boy borcama dökelim. Her yerine eşit şekilde yaydıktan sonra 180 derecelik fırında pişirelim. Kek pişip soğuduktan sonra keki ıslatacağımız şerbetini hazırlayalım. Uygun bir tavaya sütü, şekeri ve kakaoyu ekleyip karıştıralım. Tüm şeker eriyene kadar karıştırarak pişirelim. Şeker eridikten sonra hazırladığımız şerbeti kekin üzerine dökelim. Vişneli sos için vişnelerimizi bir tencereye ekleyelim. Üzerine suyu ilave edip bir de şekeri ekleyelim. Vişneler yumuşayıp pişene kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Piştikten sonra rondodan vişneleri geçirelim. Pürüzsüz bir kıvam elde edelim. Nişastayı az miktarda suyla açıp karışıma ilave edelim. Tekrar ocağa alıp sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayalım. Vişneli sos piştikten sonra sıcak sıcak kekin üzerine dökelim. Her yerini güzelce yaydıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletelim. Oda sıcaklığına geldikten sonra önceden hazırladığımız çikolatalı kremayı üzerine sıkma torbası yardımıyla güzelce sıkalım. Bu şekilde de 3-4 saat kadar en az buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Eğer mümkünse bir gece önceden hazırlamanız sizler için çok daha kolaylık sağlayacaktır. Üzerini güzelce süsledikten sonra masadaki yerini almak için hazır. Lezzeti çok güzel ve oldukça bereketli bir tarif. Sıradaki tarifimiz daha önce pek çok kez yaptığım ve yiyen herkesin su böreği sandığı bir tarif olacak. Gerçekten çok lezzetli bir börek tarifi. Hem YouTube hem Instagram ve TikTok sayfalarımda paylaştığım çok fazla kişi tarafından denenen ve onaylanan bir tarif. Sosu için karıştırma kabına sütü ve yumurtayı ekleyelim. Yumurtayı güzelce karıştırdıktan sonra sıvı yağını ve eritilmiş tereyağını ilave edip karıştıralım. Pişireceğimiz tepsinin tabanını yağlayıp güzelce her yerine yayalım. Tarifte 6 adet yufka kullanacağız. İlk yufkayı tepsinin kenarlarından taşacak şekilde yerleştirelim. İkinci tepsiyi üzerine videoda gördüğünüz gibi yerleştirelim. Hazırladığımız sostan her yerine gelecek şekilde dökelim. Üçüncü yufkayı da güzelce yerleştirdikten sonra iç harcını ilave edelim. Ben yöresel peynir olan zile peynirini kullanmayı tercih ediyorum. Peynirin üzerine ince kıyılmış maydanoz da ilave edelim. Her yerine eşit gelecek şekilde yayalım. İç harcını eklediğim kata her zaman normalden daha fazla sos ilave ediyorum. Buradaki en önemli püf noktalarından biri sosu, diğeri ise kullandığınız peynir. Peynir gerçekten yağlı ve eriyen bir peynir olmalı. Bu ikisi birleşince zaten çok güzel bir börek tarifi çıkıyor ortaya.
Kalan 3 yufkayı da aralarına sos ekleyerek üst üste dizmeye devam edelim. Tepsinin kenarlarından sarkan yufkaları da üzerine güzelce yerleştirelim. Kalan sosu da böreğin üzerine döküp fırçayla her yerine gelmesini sağlayalım. Üzerine streç film ile örterek bir gece beklettim. Ertesi gün misafirlerim gelmeye yakın önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirdim. Soğuduktan sonra dilimlere ayırarak servis tabağına yerleştirdim. Bayramlarda da genellikle biz bu böreği yapmayı tercih ediyoruz. Her gelen misafirimize tavada ısıtarak servis ettiğimizde içerisindeki peynir eriyerek çok daha lezzetli oluyor ve herkes çok severek yiyor. En sevdiğim börek tariflerinden biri. Lütfen denemeyenler mutlaka denesin. Sıradaki tarifimiz susamlı kakaolu kurabiye tarifi. Karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekerini ekleyip karıştıralım. Krema kıvamına ulaştıktan sonra yumurta ve sıvı yağ ilave edelim. Tüm malzemeler güzelce karıştıktan sonra nişasta ve kakaoyu ekleyip karıştıralım. Karışıma kontrollü bir şekilde un ilave etmeye başlayalım. 1 paket vanilin ve 1 çay kaşığı da kabartma tozunu ilave edip karıştıralım. Yumuşak, ele yapışmayan kıvamlı hamur elde etmemiz gerekiyor. Hazırladığımız hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp elimizle yuvarlayalım. Şekil verdiğimiz hamurları susama bulayıp tepsiye tekrar yerleştirelim. Tariflerimi buraya kadar izleyenlerden yorumlara küçük bir kalp bırakmasını rica ediyorum. Kimlerin tarifleri sonuna kadar izlediğini görmek beni çok mutlu ediyor. Kaşık kepçenin arka kısmıyla hamurların ortasına çukur oluşturdum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında güzelce pişirelim. Yaklaşık 13-14 dakika içerisinde pişiyor. Kendi fırınınıza göre bu süreyi ayarlayabilirsiniz. Fırından çıktıktan sonra sıcak sıcak ortasındaki çukurları derinleştirelim. Kurabiyelerimiz tamamen oda sıcaklığına ulaştıktan sonra ortalarına benmari usulü eritilmiş beyaz çikolatayla doldurdum. Lezzeti çok güzel olan bir tarif oluyor. Görüntüsüyle de masalarınıza renk katacak güzel bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Son tarifimiz olan mercimek köftesinin yapımına başlayalım. Mercimeklerimizi öncelikle güzelce yıkayalım. Daha sonra tencereye alıp üzerine suyu ilave edip pişirmeye başlayalım. Ara ara karıştırarak yumuşayana kadar pişirelim. Mercimeklerimiz güzelce piştikten sonra üzerine ince bulguru ilave edip karıştırıp kapağını kapatalım. Mercimeğimiz soğurken biz de diğer malzemelerini hazırlayalım. Küçük küçük doğradığımız soğanları yağda kavurmaya başlayalım. Soğanlar pişmeye başlayınca salçasını ilave edebiliriz. Ben hem biber salçası hem de domates salçası kullanmayı tercih ettim. Tuzunu ve baharatlarını da ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım. Bu şekilde yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirip ocağı kapatalım. Hazırladığımız sosu mercimeğin üzerine dökelim. Sıcak sıcak döktüğümüz sosu güzelce karıştıralım. Tekrar soğumaya bırakalım. Mercimekli köftemiz soğuduktan sonra yeşilliklerini ilave edebiliriz. Ben maydanoz, yeşil soğan ve dereotu kullanmayı tercih ettim. Yeşilliklerin üzerine limon suyu ve nar ekşisini de ekleyip güzelce karıştıralım. Tüm malzemeler güzelce karıştıktan sonra şekil verme aşamasına geçebiliriz. Bu şekilde hazırlamak istemezseniz yuvarlak şekilde verebilirsiniz. O şekilde de çok güzel bir görüntü elde ediyoruz. Tüm tariflerimin sonuna geldik. Birbirinden lezzetli çeşit çeşit tarifleri birlikte hazırladık. Sizin en beğendiğiniz tarif hangisi oldu? Bunları benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerin yönlendirmesiyle de bir masa hazırlamayı çok isterim.
Değerli vaktinizi ayırıp tariflerimi sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak ve beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşene kadar hoşça kalın.